Kapitalizmde müşteri bir kraldır. Fakat yeri geldiğinde son damlasına kadar sıkılacak bir limon gibi görülür. Öncelikle bu videoda hiçbir marka ismini vermeyeceğimi başta belirtmek istiyorum. Çünkü amacım sizi bir ürünü almaktan vazgeçirmek değil. Amacım tüketim konusunda biraz da olsa farkındalığınızı arttırmak veya kafanızda bir soru işareti oluşmasını sağlamak. İhtiyaçlarımızın çoğu medya tarafından bize dayatılır. Reklamlar bize bunu tüketirsen farklı olursun der. Bizler de inanırız. Firmaların en büyük amacı kar etmektir. Ürünlerini satabilmek için öncelikle sizin eksik olduğunuzu hissettirirler. Sonra da o sorunu nasıl çözeceklerini anlatırlar. Büyük bir telefon markasının yakınlarda yayınlanan sloganı şu şekilde: sıradan fotoğrafları ve videoları efsanevi anlara dönüştüren profesyonel düzeyde kamera. Eleştirel bakıldığında söylenmek istenen şu olabilir: sıradanlığını ve yeteneksizliğini dert etme. Bu ürünle içeriği çok da önemli olmayan kareleri bile efsanevi anlara dönüştüreceksin. Diğer bir slogan ise içinizdeki ışığı açığa çıkarın. İçinizde ortaya çıkaramadığınız bir ışık var, kabul. Onu çıkarmanın en kısa yolu bu ürünü almaktan geçiyor. Yoksa orada kalır. Saat reklamları abartı konusunda en tescilli olanlar. Saat öneri sitesinde şöyle bir uzman yorumu vardı: otomobiliniz her an yanınızda olamaz ama ya usta eseri bir saat. Her an kolunda olacak ve senin kim olduğunu anlatacak. Özetle ne kadar zengin olduğunuzu göstermenin en kısa yolu pahalı bir saattir. Diğer bir slogan ise şöyle: ne aileniz, ne işiniz, ne de arkadaşlarınız sizin kim olduğunuzu gösterir. Sadece saatiniz gösterir. Güzel bir ailen olabilir. Üzerinde yıllarca kafa yorduğun işin, tecrüben, zekan, bilgin, kültürün veya birçok güzel anını paylaştığın arkadaşların. Fakat onlar senin kim olduğunu gösteremez. Ama bu saat bunu tek başına yapabilir. İnsanların hak ettiğin değeri göstermesini sağlar. Bu saati alabilecek kadar paran varsa değer görmeyi hak eden biri olmalısın. Reklamlar size genel olarak değersiz hisseden insanları göstererek empati kurmanızı sağlar. Sonra da sihirli çözümden bahsederler. Çünkü siz buna değersiniz. Bu sloganı biraz araştırdığımda kuaför, emlakçı, hastane, pencereci, mobilyacı, kullanılmış eşya satan bir dükkan tarafından dahi kullanılmış olduğunu gördüm. İkinci el kullanılmış bir ürün olduğunun farkındayız. Size daha iyisini satmak isterdik ama siz buna değersiniz der gibi dalga geçmeye çalışmış olabilirler. Sistemin ürettiği suni ihtiyaçları zamanla benimser, onlarsız yapamaz duruma geliriz ve bu ihtiyaçları giderebilmek için kredi kartları ve banka kredilerine yönelir, sahip olduğumuzdan fazlasını harcarız. Sonuç olarak sadece asgari tutarı denkleştirebilecek bir durumda buluruz kendimizi. Kabul etmek lazım ki firmalar ürün fiyatlarını herkes sahip olsun diye belirlemiyor. Fakat insanların çoğu bunun pek farkında değil. 2011 yılında 17 yaşında bir genç olan Wang, okulunda bir statü simgesi olan, ailesinin maliyetini karşılamayacağı bir telefon satın alma hayaliyle böbreklerinden birini 3200 dolara satmak üzere bir organ mafyasıyla anlaştı. Onu ameliyat edecek doktor bir hafta içerisinde iyileşerek tek böbreğiyle normal hayatına devam edebileceği konusunda onu rahatlattı. Fakat steril olmayan ortamda gerçekleşen ameliyatta işler beklenildiği gibi gitmedi. Geride kalan böbreği enfeksiyon kapmıştı. Ailesine ne ve neden yaptığını söylemeye cesaret edemediğinden enfeksiyon diğer böbreğine iyice yayıldı. Onu tedavi için uygun bir hastaneye götürdüklerinde böbreğin aldığı hasar çok büyüktü. Geç kalınmıştı. Hayatta kalmasını sağlamanın tek yolu kalıcı diyalizdi. Aile, aracıların ve doktorun izini buldu. Çoğu, pahalı tedavilere ve ilaçlara harcanan 320 bin doları tazminat olarak aldı. Fakat Wang yaklaşık 8 senedir diyalize bağlı yaşıyor. O zamandan bu yana vaktinin çoğunu yatağında geçiriyor. Gerçekten istediği telefonu alıp almadığı ise bilinmiyor.
Son olarak ünlü bir spor markası diyor ki, bir şeye inan, her şeyi feda etmek anlamına gelse bile. Haklılar. Sistemin ürettiği, bunlar yokken biz ne yapıyorduk dediğimiz ihtiyaçlar için hayatlarımız dahil her şeyimizi feda edebiliyoruz. 17 yaşında bir gencin modası geçecek bir telefon uğruna hayatını hiçe sayması, tüketim çılgınlığında geldiğimiz son nokta gibi gözüküyor. Ne kadar manipüle edildiğimizi fark ederek, basit oyunlara aldanmayarak dünyayı daha yaşanılabilir bir hale dönüştürmek elimizde. Takipte ve hoşça kalın.